Herkese merhaba, ben Nuri. Nuri TV'ye hoş geldiniz. Bugünkü videomuz bir serinin başlangıç videosu. Serimizin adı Göçman. İsminden anlaşılabileceği üzere bu videolarda göçmen olarak yaşamanı, yurt dışında yaşamanın olumlu olumsuz yanlarını, bütün avantajlarını ve getirdiği dezavantajları konuşacağız. Öyleyse başlayalım. Bildiğiniz üzere son yıllarda özellikle ülkemizde en çok konuşulan konulardan biri yurt dışında yaşam. Yurt dışına nasıl çıkabilirim? Çıkarsam orada beni ne gibi bir atmosfer bekler? Hangi ülkeler daha avantajlı olur? Nerelere gitmek daha kolaydır? Bütün bu konularla ilgili bildiklerimi, gördüklerimi, çevremdeki insanların yaşadıklarını, onların buraya gelip anlatmalarıyla sizlere sunacağım. Planım bu yönde. De tabii kendi tecrübemden başlayacağım. Ondan sonra da bol bol konuklar alacağım bu bölümler için. Çünkü benim tecrübem Polonya ve Almanya ile kısıtlı. Ancak gelecek olan arkadaşlarım Hollanda'da yaşamın, Litvanya'da yaşamın, Amerika'da yaşamın, Malezya'da yaşamın bir göçmen olarak nasıl olduğunu bizlere anlatacaklar. Öncelikle Türk göçmenlerin yurt dışındaki yaşamlarını inceleyeceğiz. Ondan sonra da diğer milletlerden, özellikle bir Polonyalı'nın İngiltere'deki yaşamı ya da bir Yunan'ın Hollanda'daki yaşamını yine inceliyor olacağız. Onlarla aynı sorularla belki benzeri sıkıntıları onlar nasıl alt ediyorlar ya da onlar nasıl mücadele ediyor, hepsini öğrenmiş olacağız. Biraz bir kendi tecrübemden bahsedeyim. Ben 2018 yılından beri özellikle yazları 50 Aralıklarla yurt dışında geçiriyordum. 2018'de bu maceram ilk Ukrayna ile başladı. Oradan Polonya'ya geçip bir yazı Polonya'da geçirmiştim. İlk nasıl çıktım ve o aşamaları nasıl gerçekleştirdiğimi bir başka videoda anlatacağım. Sizlere de belki rehber olabilir bu. Yurt dışına bir çıkış rehberi. Bunu tecrübe etmek isteyenleriniz için. Bunun yapmanın kolay yollarını, tabii ki sadece yasal olanları konuşacağız. Benim 2018'de başladı yurt dışına çıkma maceram ve oradan sonra pandemi senesi hariç her seneyi yurt dışında en az bir 2-3 ay geçirdim. 2021 yılı itibariyle de komple yurt dışına yaşamaya başladım. Bu süreçte muhakkak karşılaştığım zorluklar oldu. Alışmam gereken, öğrenmem gereken birçok durum oldu. Bu noktada birçok insanın yardımına, desteğine ihtiyaç duydum. Kimi zaman buna ulaşmak biraz zor oldu. Bu bazı meşakkatli süreçleri getirdi kendisiyle birlikte. Ancak günün sonunda bana çok şey kattı, çok şey öğrendim. Bunları sizinle paylaşmak istiyorum. Ben 2018'de ilk gittiğimde bir üniversite öğrencisi olarak 20 yaşında bir projede gönüllü olmak üzere gitmiştim. Ve o gün orada yaşadığım, daha doğrusu o süreçte, o 2 aylık süreçte Polonya'da yaşadıklarım bana ben bunu yapabilirim. Hatta yapmak istiyorum. Yurt dışına bir süre geçirmek istiyorum. Bunun bana katacaklarının olduğunu inanıyorum dedirtmişti. Nitekim öyle de oldu. Hayatımı ciddi anlamda değiştiren tecrübelerden biri olduğuna inanıyorum. O 2018 yazında Polonya'da bir mülteci kampında, sonrasında bir rehabilitasyon merkezinde geçirdiğim o süreç, insanlara gönüllü olarak çalıştığım, hizmet verdiğim Isaac kapsamındaki Isaac nedir bir sonraki videoda anlatacağım. O geçirdiğim o yaz bana birçok yeteneğimi fark etmeme, bilmediğim dünyaların kapılarının açılmasına vesile oldu. Ve onun neticesinde ben bugün aslında ani bir kararla neden Japonya'da yaşamayayım sorusuna çok da çekimser yaklaşmıyorum. Size dünyanın aslında o kadar büyük olmadığını, bir şeylerin duyulduğu ya da sanıldığı kadar zor olmadığını kanıtlıyor bu tarz tecrübeler. Sizlerin de bu tarz tecrübeler edindiğini ya da edineceğini umuyorum. Çünkü kesinlikle içinizdeki potansiyelin açığa çıkmasında çok önemli rol oynuyor böyle tecrübeler. Seriye gelecek olursak, göçman, çünkü göçmenliğin aslında sadece Türklere hasıl bir durum olmadığını bildiğinizden diğer milletlerden insanlarla da konuşacağımız ve o videolarda İngilizce olacağı için ismi bu şekilde tercih ettim. Ama ekseriyet önceliğim Türk vatandaşlarının, yani bizim ve bizim çevremizdeki insanların yurt dışındaki yaşamla ilgili bildiklerini bir sorgulamalarını sağlamak istiyorum. Çünkü çok yaygın olan ve doğru olduğu sanılan birçok yanlışı var. Birçok hayallerle, umutlarla gidip sonra orada karamsarlığa bürünüp beklediğini bulamayan insanlar var. Ve
doğru imkanlara, aslında doğru şartlara hazırlanmadan gittikleri için orada hüsrana uğrayıp işleri asla istediği gibi gitmeyen, sonrasında da bununla mücadele edemeyip aslında yitip giden insanların da olduğunu biliyorum. Gördüğüm örnekler de söz konusu. Bunların önlenebilir olduğunu düşünüyorum. Bu tarz içeriklerle, bu gerçekçi içeriklerle sizlerle paylaşacağım. Benim gördüğüm, yakınımdaki insanların gördüğü ve bildiğimiz doğruları sizinle paylaştığımız takdirde sizler bu olaya daha objektif yaklaşabiliyor olacaksınız. Tabii ki dışarıdan bakınca bazı şeyler kimisine göre kolay, kimisine göre zor olabilir. Günün sonunda bunlar subjektif konular. Ancak doğruları, gerçekleri bildikten sonra kendi yorumunuzu yapmanız önemli olan. Çünkü hiçbir zaman her şeyin mükemmel olduğu bir yer, bir konum söz konusu değil. Gittiğiniz yerin güzelliklerini sizin için ön plana çıkartan milyonlarca video var, içerik var. İşte araç fiyatları bu kadar ucuz, telefon fiyatları bu kadar ucuz, işte erişim imkanı mükemmel, gençlik, hayat, eğlence, keyif. Ama işin negatif yanlarını kendilerine dahi itiraf etmek istemeyen insanlar, onun hakkında konuşmak istemeyen insanlar bunu haliyle sizlerle paylaşmıyorlar. Ve günün sonunda sizlerden biri olabilir bu ya da bir başkası. O pohpohlanan, o şişirilen, o mavi bulutun içine girdiklerinde aslında öyle olmadığını, bazı noktaların kendilerini aslında asla tatmin etmediğini fark edince işler biraz sarpa sarabiliyor. Bu seride bunu aslında önlemeye çalışıyoruz. Ben 2018'de dediğim gibi Polonya'da başladım göçmenliğe. Göçmenlik kavramı da aslında günümüzde özellikle Türkiye'deki politik süreçlerden ötürü biraz yanlış, belki de olumsuz görülse de aslında kendi devlet sınırları içinde yaşamayan herkes bir göçmen. Ben de bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak Polonya'da olduğum süreçte bir göçmenim. Orada 3 sene süreyle yaşadım. O nedenle bir göçmen statüsünde orada bulundum. Ki aslında yurt dışında sizin göçmen kavramına hepimizin bir alerjisi var diyebilirim. Orada size, çünkü immigrant, asıl İngilizcesiyle immigrant, yani bağlı olduğunuz bütün süreçlerinizi yönettiğiniz ofisin adı da Immigration Office. Ve dünyanın en lanetli yeri aslında bakarsanız. Kimsenin gitmek istemeyeceği, yolunun düşmesini isteyeceği bir yer. Ama günün sonunda bu bizim immigrant olduğumuzu ve Immigration Office'e bağlı olduğumuz gerçeğini değiştirmiyor. Uzun lafın kısası, yurt dışında yaşamaya karar verdiğiniz andan itibaren planladığınız ülkeye gidebilmeniz için en doğru, en elverişli rotanın hangisi olduğuna, orada sizi iyisiyle kötüsüyle nelerin beklediğine, orada yaşamaya başladığınızda Immigration Office'le olan süreçleri en iyi, en ideal nasıl yönetebileceğinizi ve aslında ihtiyacınız olabilecek geri kalan daha birçok bilgiyi bu seride bulabilmenizi amaçlıyorum. Yani bu Göçmen serisi aslında yurt dışında yaşam rehberi. Burada misafirlerimizin de paylaşacağı tecrübelerle sizlerin yolculuğuna belki bir nebze ışık tutabiliriz diye umuyorum. Sıradaki videoda konuklarımızla belki bu defa görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.